大丈夫？いいでしょ？はい。Tokyo'dan, Japonya'dan selamlar arkadaşlar. Niigata, Noto yarımadası yanındaki kıyı kesimlerde bir hayli ev yıkılmış. Şu anda da oralar, yollar kapanmış durumda. Tsunami birinci seviye iptal oldu. Dün akşam yaklaşık bir 7 saatin sonunda birinci seviye iptal oldu. NHK'yi izliyoruz şu anda. Ben dünden itibaren bir genel bir özet geçeceğim. Neler olduğuyla ilgili. Soran eden birçok kişi oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine geri dönemedim. Mesaj yazamadım. O yüzden herkese bir daha teşekkür ediyorum. Öncelikle şu andaki son durum, ölü var mı? Öncelikle onu söyleyeyim. Şuradan da göreceğiniz üzere 7.6 büyüklüğünde bir deprem. 15 kişi Wajima bölgesinde vefat etmiş durumda. Dün de ben videoyu hazırlarken demiştim 6 kişi şu anda binaların altında kalmıştı. Şu anda gördüğünüz evler, evet, Japonya'dan bir hayli ev yıkılmış o bölgede. Yangına gelecek olursak dün yaklaşık bir gün önce bir yangın çıktı ve o yangın tamamıyla hala söndürülememiş. Bu yangının etrafa yayılması ve söndürülememesinin sebebi de klasik Japon evlerinden kaynaklanıyor. Ahşap yapılar bir hayli fazla. Yani bir gün geçmiş, şu halde bir durum var. Bayağı bir kısım evler yanmış, kül olmuş vaziyette. Diğer kanallara bir bakalım. Aradan bir gün geçmesine rağmen bakalım diğer kanallarda durum ne şekilde? Ya şu görüntü, yangın orada başlamıştı ve söndürülemedi. Çünkü herkes kaçmaya çalışıyor. İtfaiyeler, ambulanslar vesaire oralara giremiyordu. Bir sonraki kanala bakalım. Hala devam ediyor mu? Burada maç mı var? U20'nin maçı mı var burada? Burada maç var. Burada da maç var. Ne oluyor ya? Her yerde maç var. Tokyo'dan Hakone'ye maraton varmış. Tokyo'dan Hakone'ye maraton var. Ben de kısmet olursa Mart ayındaki Tokyo maratonuna katılacağım. Başvurumu falan da hazırlıyorum. Yapacağım yakın zamanda. Koşmak istiyorum. Depremden nereye geldik? Bir normale dönmüş televizyon kanalları. Hem de Japonların biraz da bakış açısını da göstereyim dünden beri. Bu da bir eğlence kanalı galiba. Sadece Japonya'nın TRT'sinde mi deprem haberi dönüyor? Burada da köpek seven Japonlar. Ben deprem videosundan böyle enteresan bir videoya çevrilecek bu muhabbet. Onsen işareti bu. Onsen no sen işi. Japon hanımlar. Bunlar tabii üstsüz bir şekilde gidiyor da bu böyle bir videoda Japon kaplıcası. Orada da bir şey. Evet, anladığım kadarıyla Tokyo ana kanal olarak NHK'den şu anda tek bilgi dönüyor. Buralarda yoktur. Burada da bir dizi dönüyor. Bunlar tabii anadan üreyen bir şekilde giriyorlar da özellikle kış ayında Japon kaplıcaları, onsenler bir hayli popüler. Neyse, deprem videosundan başka yere çevrilmesin muhabbet. Ben o ilk kanala NHK'ye bir geri döneyim. Maratondan da son bilgilere gelelim. Japon Meteoroloji Ajansı'ndan bir bilgi geçiliyor şu anda. Dünden beri en son dün akşam 1000 Japon askerini bölgeye sevk etmişlerdi. Ya ben Twitter'da bazı görüntülere denk geldim. O esnada deprem olurken rahatlıkla dün Özlem Hanım'ın yayınında da bunu konuştuk. Deprem olurken biri böyle kalem çeviriyordu. Bir Japon arkadaş. Japon başbakanı, Japonlarda da böyle bir şey var. Soyadını biliyor, adını bilmiyor. Japonlar genellikle birbirlerine soyadlarıyla hitap ettikleri için adını biliyorlar. Dışarı çıksam 10 kişiye sorsam Kishida'nın ilk adı ne desem garanti 5 kişi bilemez. Japonya Başbakanı diyorum. Japonya Başbakanı Kishida da şu anda kapalı olan yollar hakkında, bozulan, kırıp dökülen yollar hakkında bir açıklama yapıyor. Twitter'da özellikle o videolara denk gelmiş. Şuraya koyacağım. Siz de görürsünüz. Rahat olan, evi yıkılan, içeriden çeken. Yani şu anda Japonya Başbakanı Kishida'nın da canlı bir şekilde aktardığı durum. Bölgeden ne eksikse, insanların yemeğe mi ihtiyacı var, tuvalet yerine mi ihtiyaçları var, neye ihtiyacı varsa, barınma, onların hepsini not ediyoruz. Bölgeye acil bir şekilde sevk edeceğiz diye bir açıklama yaptı. Burası nükleer enerji santrali. Ishikawa'da olması lazım. Kore'de, Kokobaşa diyor. Dünden beri burayla ilgili çok haber çıktı. Herhangi bir sorun olup olmadığı ile ilgili bayağı üzerinde durmuşlardı. Bakar mısınız? Şunlar da
Büyüklükler 5, 5, 5, 5, 6. Asıl merkezi yer şurası. Noto. Onun bir arka yeri. Nükleer santralin olduğu bölgede 7'ye çıkmış durumda. Ölen 15 kişinin öldüğü bölge de evlerin altında kalmış birçoğu. Bu bölge Wajiyama dediğimiz bir bölge. Tokyo'da olmamıza rağmen yani bütün Japonya, bir ülke düşünün, aynı anda sallandı. Aynı anda irili ufaklı bütün ülke depremden etkilendi ya. Tokyo'dan Ishikawa 500 kilometre. Ona rağmen burası 3,5-4 şiddetinde sallandı. 4 şiddetinde bile tık 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 böyle ev gitti geldi. Yani nükleer santraldeki görevli bir Japon abimiz. O bölgede elektrik kesilmiş, diğer bölgelerde bir sorun olmadığını söylüyor. NHK Nagoya çok aktif ya. Direkt net bilgiyi şeffaf bir şekilde veriyor. Ve her şey canlı bir şekilde ilerliyor dünden beri. Gördüğünüz gibi bir adam çıkıyor, bağlanılıyor, nükleer santraldeki çalışana bağlanıyor, olayı anlatıyor. Bir sonraki habere geçiliyor, o oradan oraya bağlanıyor, o oradan oraya bağlanıyor. Şu anda Toyoma. Bu temiz su. Mizu deşo. Size bir şey göstereceğim. Dün Özlem Hanım'ın yayınında da gösterdim. Bakın. Şu anda su sırası var. Temiz suya ulaşmak zor. Böyle bir depremden sonra tanklarla su ihtiyacı olanlara su veriliyor. Özlem Hanım'ın yayınında da bunu anlattım. Belediyede, Japonya'da nerede yaşıyorsanız yaşayın, evlerinize şöyle bir şey gönderiliyor. Bu bildiğiniz deprem rehber haritası. 7,4 şiddetinde bir deprem sonrası neler olabilir? Nasıl davranılması gerekiyor? Belediye tarafından Japonya'da yaşayan herkesin evine gönderiliyor. Bir haftada böyle öyle büyük bir depremden sonra bir haftada elektrik yerine gelmesi, düzelmesi bir hafta. Telefonların düzelmesi 2 hafta, 3 hafta. Temiz suya ulaşılması 3 hafta. Gaz vesaire bu tarz şeyler de yine 1-1,5 ayı bulabiliyor. Büyük bir depremden sonra, yıkımlardan sonra yolların yapılması 2 ay, 3 ayı bulabiliyor şeklinde adamlar istatistik çıkarmış ve bunlar büyük ihtimal bu süre zarfında gerçekten oluyordur yani. Elektrik, su gördüğünüz gibi suyun tekrardan eskiye dönmesi birkaç haftayı buluyordur. Bunlar hep tecrübe. Şu şekilde bölge bölge nerede toplanma alanları var. Genellikle burada okullarda. Son dakika bilgisi var mı canım için? Toyama burası. Ishikawa'nın yan tarafı. Doğal afet ülkesi Japonya. Bu insanlar sürekli bu konularda konuşuyorlar, fikir alışverişi yapıyorlar. Bu alanda uzman olan bir hayli insan var. Bunların arkasında da çalışan bir hayli insan var ve hepsi bir şekilde koordinasyonu sağlıyor kendi aralarında. En önemli şey bu ya. Burası spor salonu ama burası ya genel dediğim gibi biraz önce okullarda, spor salonlarında toplanılıyor. Buraya da hemen acil durum merkezini koymuşlar. Büyük ihtimal böyle küçük küçük kare şeklinde yatma yerleri yapacaklar. İnsanları oraya yönlendirecekler. Dünden beri anlattığım, üzerinde vurguladığım, anlatmak istediğim daha doğrusu durum böyle büyük bir doğal afetten sonra 7,6 depremden sonra gelen tsunami'den sonra tsunami Allah'tan çok büyük seviyelere, metrelere ulaşmadı. O Tohoku 2011'deki deprem ve sonrasındaki 10 metre ve üzerine çıkan dalgalara ulaşmadı. Çünkü orada da öyle bir muhabbet vardı. Belli bir miktar dediler ki şu metrede dalga gelecek. Fakat 2 kat, 3 kat üzerinde hemen dalga oluşmaya başladı. Adı üstünde doğal afet. 2011'deki depremde aradan yaklaşık 13 sene geçti. O büyük Tohoku depremi inanılmaz bir şeydi ya. Ben buraya örneklerini koyacağım. Deprem sonrası Japonya'nın yaşadığı en büyük felaketlerden biriydi o. Var mı son dakika bilgisi? Belediye bir evin hasar gördüğünü... Biraz önceki Japon yetkilinin dediği şuymuş. Evleri yıkılan, zarar görmüş insanlara afet mağduru belgesi verilmesini öneriyormuş. Evin yeniden inşasında yardım fonu alabilmek için afet mağduru belgesi gerekliymiş ve bunların bir an önce evi yıkılan insanlara verilmesi lazımmış. Bu evi yıkılan bir kişinin evin altında kaldığını söylüyor. Yani şeffaf bilgi diyorum ya, şeffaf bilgi bu. 2 kişi bu bölgede incinmiş, yaralanmış yani hafif yaralanmış, incinmiş değil de böyle 80 歳の人. Şuradaki, şu bölgede biraz önceki 80 yaşındaki biri yaralanmıştı. Şu bölgede
Orası neresi oluyor? Niigata galiba. Niigata bölgesi olması lazım. 80 yaşında biri yaralanmış. Ya bunlar hep örnek teşkil etmesi lazım. Aslında bunlar o zaman yayında da Moruka sana da söyledim. Belediyeler, bizim Türkiye'deki belediyeler depremin en böyle olabilecek, mesela İstanbul Belediyesi diyelim. Büyük İstanbul depremi bekleniyor ya. Hem belediye hem hükümetimizden Japon bilim adamları davet ediliyor mu? Hani dün Moruka-san da demişti. 6 Şubat depreminden sonra birçok kişi davet edildi. Fakat sonrası var mı diye özellikle onu sordum. Seçimlerden sonra kesildi dedi. Deprem uzmanı bilim adamlarıyla ilişki kesildi dedi. Yani bizde yumurta kapıya dayanınca olayı oluyor açıkçası. Şu anda deprem olsa hemen ertesi günü Japonya ile irtibata geçilir bir şekilde, bilim adamları davet edilir, gelin bakın diye, ki ona da gerek kalmadan Japonlar hemen gelir. 6 Şubat depreminde özellikle bizim Türkiye'ye, Hatay, o bölgelere ilk ulaşan ekiplerdendi Japonlar. O yüzden ben de bugün gidebilir miyim bu bölgeye, insanlara yardım edebilir miyim diye bir araştırma yaptım da yani bir yere kadar trenle, otobüste gidiliyor. Bunların içlerine, bu bölgelere giriş yasak olduğu için ne yapabilirim diye hala düşünüyorum. Biraz bir araştıracağım, bakacağım. Mesafe 500 kilometre, 7-8 saatte gidiliyor otobüsle. Bu gösterdiği yerlerde canlı bu arada. Hala araba geçişi oluyor. Oralardan dalgalar geçmiş ve evleri alıp götürmüş. Japon evlerinde büyük ihtimal o bölgede yaşayan yaşlı birinin evi. Televizyonu mu düşmüş? Hızlı treni açıklıyor. Hızlı trenlerde de ya şu anda şöyle bir durum var. 2 Ocak itibariyle yeni yılda tatile gidenler, genellikle büyük şehirlerden, Tokyo'dan mesela bu bölgeye gidenlerin dönüş vakti şu anda 2 Ocak itibariyle. Dönüş vaktinde hızlı trenlerde bir aksama yaşanıyor doğal olarak. Depremin olduğu işte o Wajiyama, Noto, o bölgelere girişler yasak. Bu insanların saygı duyduğum, gerçekten beğendiğim en önemli yönlerinden biri de bakın 7.6 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Keşke ölen olmasaydı. 15 kişi vefat etmiş. Yani işlerine bakışını görebiliyorsunuz değil mi? Bölge bölge nerede birisi yaralanmış, tren aradan bir gün geçmiş, hala seferler devam ediyor. Başbakan çıkıyor, açıklama yapıyor. Merak etmeyin diyor. Erzaklarınızı hızlı bir şekilde ulaştıracağız diyor. Spor salonlarına, yardım merkezlerini, gönüllerin olduğu yerleri de gösterebilseler herkes birbiriyle böyle yardımlaşma halindedir büyük ihtimal. Bu Sado'yu biliyorum. Ben de bir gezi düzenleyecektim. Sado adası. Oralarda gezilmesi gereken yerlerdendi. O bölgeyi gösterdi. Tabii elektrik telleri Japonya'da bir hayli fazla. Onların yapımına hemen o esnadan başlamışlar. Anlamadım. Bu herhalde sabah. Bugün canlı. Canlı değil mi? Evet. Hemen bir gün sonra bak gördüğünüz gibi böyle bir büyük depremden sonra elektrik tellerinin bakımını yapıyorlar. İnsanlara zarar gelmemesi için güvenli bir hale getiriyorlar. Bu yerin altından mı çıkıyor? İşte kara. Şimdi böyle bakıldığında ya arkadaş bizde de büyük depremler oluyor. Bu da bir şey mi dediniz duyar gibiyim. Doğal afet sonuçta. Adam yerin altından bir su borusu patlamış, onu gösteriyor güler yüzüyle. Bir gün neredeyse olmamış. Oradan bir elektrik telini yapıyor insanlara zarar gelmemesi için. 15 kişi Wajiyama'da vefat etti dedik ya. Bir 3 kişi daha vefat etmiş. Tam bölgeyi anlamadım açıkçası. Bu bölgede Kokodoko. Ishikawa de şu. Ishikawa. No, Wajiyama Koko. Burası Ishikawa. Şu anda da canlı bir şekilde görüyorsunuz. Ada ülkesi Japonya. Nasıl böyle heyelan gibi olmuş, devrilmiş böyle. Bisikletle Japonya'yı gezerken ya bu tarz yerlerden ben çok geçtim ve güçlendirme çalışmalarının bir hayli yapıldığını gördüm. Fakat adı üstünde yani doğal afet diyoruz ya, oradan bir toprak kayıyor. İnanılmaz bir güçte toprak evin üzerine düşmüş. Kanazawa, Ishikawa'nın olduğu bölge bu arada. Ev bakar mısınız? Şöyle kalkmış. Ya bu dün bahsetmiştim. Bu zemin sıvılaşması denen muhabbet de etkili burada. Japonya'daki zeminden dolayı. Böyle tık diye ters dönmüş. Tık diye yana gitmiş. Ev kalkmış böyle ya. Bu nasıl olabilir ya? Böyle ev sanki almışlar, böyle bu şekilde bırakmışlar.
Bunu Kumamoto depreminde de görmüştüm. Suzu diye bir bölgede 3 kişi vefat etmiş. Görüntüler çok kötü arkadaşlar. Dünden beri Japonları övüyoruz böyle bir doğal afet karşısında. Bu hani alabilecek önlemlerin maksimum seviyede alınmasıyla çıkan görüntüler. Yani alabilecekleri maksimum güvenlik önlemini adamlar almış. Ona rağmen böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Ya böyle bir depremin bizim köylerde, fay hattının geçtiği yerlerde, ya kasaba sayılır. Ishikawa, o bölgeler, küçük küçük yerler. Ya düşünemiyorum ya. Yani bu Japonlarla bizim bir şekilde belediyelerin, bu konuda söz sahibi olan insanların sürekli bir fikir alışverişi yapması lazım. İnsanlara eğitim verilmesi lazım. Çok zor şeyler değil açıkçası. Burada zaman önemli. Olabilecek en kısa zamanda bu tür adımlar atılırsa biz de bir deprem ülkesiyiz. Bir kişinin hayatı kurtarılabilir ya. Yani ilk kez görecekler şaşırıyordur. Aa, Japonya'da bina mı yıkılmış, ev mi yıkılmış? Bunlar eski Japon evleri. Ahşap yapı bir hayli fazla. Kiremitler dökülmüş. İşte Allah korusun burada bir yangın çıktı mı söndürülmesi imkansız hale geliyor. Çünkü evler yan yana sık sık. Hani iyi yönden bakacak olursak böyle büyüklükte bir depremde şu gördüğüm görüntülerden yola çıkarak o 2011'deki Tohoku depremini görüntüleri hatırladım. Yani kat ve kat daha fazlasında can kaybı olabilirmiş. Ev komple bakar mısınız? Ahşap bir ev ya. Burası Anamizu. Şu haritada gösteriyor mu? En uçtaki nokta. Wajiyama'nın biraz daha yukarısı olması lazım. Ya bu kadar yıkılan evi görüyorsunuz. Buralardan ya bir kişi ya iki kişi o göçüklerin altında kalmıştır. Şu anda hemen gösteriyor bak. Şeffaflığa bakar mısınız? Niigata. Buralarda tsunami gelmiş, almış, tekrardan buraya bırakmış. Ki biraz önce görüntüde gördüğünüz gibi Japon evleri de öyle bir şey ki bunu kaldırıyorsun, tık buraya götürebiliyorsun. Ev yıkılmıyor. Yollar dar. Evin yıkılması demek, yan eve sıçraması demek, tık 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 domino taşı gibi ortalığın bu şekilde dönüşmesi demek. Lan ne güzel araba girebilmiş. Böyle bir yere de, böyle dar bir yere de iş makinesi, arama kurtarma çalışmalarını yapan insanlar girebiliyor arabalarıyla. Planlama yaparken bu da şehir planlaması yaparken bence bu da önemli. Bu haber yeni geldi. Şu anda gördüm. Ishikawa'da 30 kişi vefat etmiş. Ölüm sayıları biraz yükselmeye başladı. Ya az hasarlı bir şekilde atlatmaya çalışıyorlar diyoruz ya. Yine 2011'deki o büyük o Tohoku depreminden örnek vereceğim. Onlar o binlerce kişi vefat etti, kayboldu. Şehrin tekrardan eski haline gelmesi inanılmaz bir vakit aldı. Alınabilecek en üst düzey güvenlik önlemleriyle benim anladığım kadarıyla maksimum bu can kaybı olabiliyor. Wajiyama'da 15 kişi, Ishikawa'da 30 kişi, diğer yan tarafta 3 kişi vefat etti. Bu bölgelerin toparlanması, yolların yapılması, evlerin kaldırılması vesaire derken tahminimce 3 ay, 5 ay, 6 ayı bulabilecek. Bunlar bölge bölge vefat eden insanların sayılarını gösteriyorlar. Ayrı ayrı gösteriyorlar. Evlerde bayağı bir hasar var ya. Bir de yapılara bakar mısınız? Hep böyle dağlık yerlere inşa edilmiş. Bak şuradaki çökmüş. Dağın yamacın olduğu yere ev yapılmış. Ya Hatay aklıma geldi de şimdi. Böyle bir yerde sadece ya nereden baksan bir elin parmağını geçmez yıkılan ev sayısı. Hepsi ayakta şu anda. Şu kısımdakiler gitmiş. Onlar da galiba böyle bir eğimde yapılmış. Şu anda bu bölgede evlerde kimse yok anladığım kadarıyla. Şu anda çalışan görevliler var. Yapıları kontrol ediyorlar. Ev devrilmiş, kalkmış, buraya geçmiş. Ev yıkılmadan nasıl kalkıyor yerinden bu şekilde geriye doğru gidiyor? Da arama kurtarma çalışmaları yapılıyor galiba.
Yapıların büyüklüğüne gelecek olursam büyük şehirlerde özellikle Tokyo, Osaka, Fukuoka gibi yerlerde şehir merkezinin böyle biraz dışına çıkıldığında yapılar aşağı yukarı bu şekilde. Ikodate house diyoruz. Müstakil evler aslında. Büyük böyle gökdelenlerde yaşama şehir merkezi dışında yok. Gökdelenler yok açıkçası. Özellikle Tokyo'dan bahsedecek olursam mesela 7 katlı, işim gereği de bazen paket dağıtmak için binaların içlerine giriyorum. Şehir merkezleri dışlarına da çıkıyorum. Tokyo'da gördüğüm 7 kat, 8 kat, 10 kat. Biraz önce gösterdiğim gibi evler bir hayli fazla, onlar daha fazla. Evlerine dönmeye çalışan insanlar aradan bir gün geçmesine karşın yavaşlamış, tamamıyla iptal olmamış ama bir şekilde bu insanları o şehirden uzaklaştırıyor. Bilet alıyordu, Shinkansen hızlı tren bileti alıyordu. Burası havalimanı olması lazım. Havalimanını da birkaç günlüğüne kapatmışlar. Geçici süreyle kapatmışlar. Havalimanının sadece zemini böyle kalkmış birkaç yerde. O kadar. Burayı da kapatmışlar. Toyama'da bazı yolları kapatmışlar. Giriş yasak. Ya son gelen habere üzüldüm ya. Ishikawa'da 30 kişi vefat etmiş. Yeni bir haber bu. Yollar genellikle deprem sonrası böyle oluyor. Bunu Kumamoto'da da, Tohoku'da o depremlerde de genelde gördük. Bu şekilde. Dalgalı bir şekilde gidiyor. Zor, her haliyle zor ya. Bu da temiz içecek su sırası. Videonun başlarında göstermiştim. Temiz su bulmak şu anda zor. Rehber kataloğunda gösterdiğim gibi temiz suyun da o bölgede düzelmesi birkaç haftayı bulabiliyor. Telefon şirketleriydi, GSM şirketleriydi. Docomo gibi 3-4 farklı telefon şirketleri vardı ve şu dönemde fiyatları biraz aşağı çekmişler galiba. Kullanım ücretlerini. Ücretsiz değil de. Bu da, bak bu da önemli aslında. Şu anda ihtiyaç olan eşyaların listesi. Bunlar okullarda şu anda salonlarda depremzedeler var. Japonya'da o bölgelerde ve bunlar ihtiyaçmış. Atkıdır, beredir, eldivendir, o bölgelerde soğuktur diye tahmin ediyorum. Maske, çanta, ayakkabı, mont, çorap, bir kanal düşünün. Ülkenin birinci kanalı NHK. Burada diyor ki tuvaletler şu anda virüslü olabilir, kullanmayın diye uyarılar yapılıyor. Sağlığınıza dikkat edin diyor ülkenin bir numaralı kanalı. Yani dertlerden biri de bu aslında. Ki bunlar önemli şey. Bilgilerden, haberlerden biri de diyorlar ki şöyle bir uyarı yapıyorlar. Olabildiğince oturur vaziyette olmayın. Hareket edin. Kan dolaşımınızı hızlandırın. Arada sırada yürüyün. Hareket edin diye uyarılar yapılıyor. Ishikawa burası da. Ishikawa no kanji. Ishikawa. Japonca bilmeyenler için de adamlar 7/24 şu sol alt köşeye QR kodu koymuşlar. Yabancı birisi oradan QR kodu okuttu mu büyük ihtimal sadece İngilizce değildir. Birden çok yabancı dilde haberlere ulaşıyordur. Videodan bir bakabilirsiniz istiyorsanız. 15 kişi vefat etmiş Wajiyama bölgesinde. Burada gösterdikleri vefat edenlerin sayısı bu bölgede 15 kişi, bu bölgede 1 kişi, bu bölgede 1 kişi, 6 kişi bu bölgede. Burası hep Ishikawa. Ishikawa diye geçiyor bu bölgeler. Bunlar da küçük küçük kasabalar. Bunlar resmi bilgiler yalnız. Şu anda canlı görüntüleri gösteriyorlar. Helikopterden büyük ihtimal. Helikopterden bağlanıyorlar. Ya bu bölgelerde maalesef hayatını kaybeden insan sayısı bir hayli fazla. Arabaya bak ya. Ya bir de şöyle bir durum var. Buralarda yaşayanların çoğunluğu yaşlı. Japonya'da yaşlı nüfus bir hayli fazla. Özellikle kıyı bölgelerinde, büyük şehir değilse buralarda yaşayanlar yaş aralığı böyle 50, 60, 70, 80, 100'e kadar gidiyor. Güçlü bir depremde, böyle büyük bir depremde yaşlı insanların burada hareket etmesi zor. O yüzden yaralanmalar bir hayli fazla oluyor. Yani alınabilecek maksimum güvenlik önlemlerinde anca bu kadar vefat haberi geliyor diye düşünüyorum. Fakat herhalde ölümler biraz daha fazla anladığım kadarıyla. Bunlar önümüzdeki saatlerde, günlerde de ortaya çıkacak. Evlerin yapısı genelde bu gördüğünüz gibi böyle kutu gibi evler. Müstakil evler, 2 katlı, 3 katlı evler. Dikkat ettiyseniz büyük büyük binaları o bölgede göremiyorsunuz.
Ki o Ishikawa, o bölge 1 milyona yaklaşık insan yaşıyor. Bunlar asker mi? Şu anda Ishikawa bölgesinden canlı yayın yapıyorlar. Yoldaki taş içeriye çökmüş. Onu göstereceğine yıkılan evler, oradaki insanlar şu anda ne durumda? Biraz aralara girerek göstersen daha olur. Bu Ishikawa'daki bir belediye binası. Askerler gelmiş durumda. Bir aileye 6 litre civarında temiz su verilecekmiş. Onu anlatıyor şu anda. Japon askerleri de gelmiş dedim. Bu canlı videoda da onu görüyoruz. Otobüs durağı. Otobüs durağı bu şekilde. Bir tane şey koymuşlar. Devrilmiş. Japon Öz Savunma Kuvvetleri diye geçiyor. Başka haber kanalları var mı diye bakıyoruz şu anda. Johnny Wick'i yayınlıyorlar ya. Yılbaşı eğlence programı mı? Bunu da izlemeye gideceğim. Bu da enteresan bir spor. İlgimi çekiyor. İzlemeye gideceğim Japonya'da bunları. Kanallarda böyle bir enteresanlık var. Bizim kanallara göre biraz değil, tamamıyla farklılar. Reklamları da çok enteresan açıkçası. Bu ev kiralama şirket değil mi ya? Maç yayınlanıyor. Hayat bir şekilde devam ediyor. Bak onsen'e giren Japon ablalar hala devam ediyor. NHK World var. Size tavsiyem, takip edebilirsiniz. Canlı bir şekilde, ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Türkiye'den ulaşım var. Oralardan da bilgiler sağlanıyor İngilizce olarak. Şu anda telefonda konuştuğu kişi de mesela spikerin hastanede çalışan bir hemşire, orada bir sağlık görevlisi. İnsanların durumları bayağı hastanedeki birine bağlanmışlar ve şu anda onu konuşuyorlar NHK'de. İnsanların durumları nasıl, yaralılar nasıl, ne durumda diye konuşma yapılıyor. Canlı. Bu da iyi bir şey. Can kaybı da olsa adamlardaki bir akışı görebiliyorsunuz değil mi? Hastaneye bağlanılıyor. O yerden direkt canlı yayın, direkt bilgiler şeffaf bir şekilde. Ölüler bu bölgede şu kadar, bu bölgede şu kadar, yaralılar bu bölgede şu kadar. Bunların hepsini örnek almamız lazım. Allah'tan beklenen o 5 metre tsunami, o dalgalar gelmedi fazla bir şekilde. O uzun sürmedi. Yoksa birçok kişinin evi maalesef hasar görecekti. Ya bir kasaba yangında yok olmuş diyebilirim. Kasabanın, tepeden de biraz önce gösterdi. Bir kasaba yangında yok olmuş. Wajiyama dediğimiz bu bölgede 15 kişi vefat etmişti. O büyük ihtimal o yangında da vefat edenler var. Sağlık görevlisinin şu anda bahsettiği şey, virüslerden korkuyoruz. Doğal olarak tabii. Tipik bir sağlık çalışanının sesi ya. Şimdi eşim de benim hemşire olduğu için biliyorum. Yani bana demeseler o adam sağlık çalışanı, ben anlarım. Bu adam hastanede mi çalışıyor? O ses o ses oradan geliyor. Eşimin iş arkadaşından birini gösterdim. Bu bir iş arkadaşın değil mi? Yok, o değil. Bir sağlık çalışanı o şekilde gözükmez dedi. Hemen anlarım ben dedi. Videoyu da kapatalım. Bu şekilde videonun sonuna geldik arkadaşlar. Tekrardan mesaj yazanlara, bizi soranlara çok teşekkür ederim. Birçoğunuza geri dönemedim. Japonya'dan, Tokyo'dan bu şekilde büyük bir depremden sonra ikinci gündeki durumu paylaşmaya çalıştım. Elimden geldiğince başta ailem, akrabalarımız, ondan sonra takip edenlere göstermeye çalıştım. Bu şekilde bilgilendirici videolar yapacağım, koyacağım. Ayrıca o deprem bölgesine de gidip bir şekilde insanlara yardım etmek istiyorum. Sabah aslında bu videoyu çekmeden önce bir hazırlığım vardı. Fakat bir bölgeler kapanmış, geçilmiyor bir yerden bir yere kadar. Araba ihtiyacı var. Tren, otobüs vesaire durmuş bazı yollarda. 7-8 saatte gidiliyor buradan. Bir şekilde ben yardım edeceğim elimden geldiğince. Çünkü o bizdeki Şubat depreminden sonra da bu insanlar, Japonlar bize ilk yardım eden insanlardı. Elimden geldiğince bir şekilde yardım etmeye çalışacağım. O bölgelerdeki insanlara da dokunmaya çalışacağım. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.